Anne, anneciğim. Ateşten nasıl da sayıklıyor yavrucak. Ateşi hafif düşmüş gerçi ama hala var biraz. Ben buradayım anneciğim. Anne. Kim bilir neler görüyor rüyasında. Oy kadersizim benim. Kıyamam ben sana ya. Canım benim. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsa. Takdiri ilahi kızım. Takdiri ilahi. Peki hiç annesiyle babasının mezarına gitti mi? Biliyor musun? Vallahi Vildan bir ara memlekete götürdü ama o vakit kabir ziyareti yaptılar mı, yapmadılar mı bilmiyorum hiç. Anne. Anne. Annem ölmedi benim. Annem. Annem ölmedi. Bu nasıl olur? Melek, sensin. Ya ama biz seni... Melek, sen sahiden hatırlamıyor musun bizi? Beni, Vesile. Beni de mi hatırlamıyorsun Melek teyze? Peki Selim hatırlıyor musun? Zeynep'i, Yusuf'u, onları da mı hatırlamıyorsun? Yok. Ben tanımıyorum onları. Benim kimsem yok ki. Benim sadece kızım var. Elif'im var. Tabii, tamam mı Melek? Elif senin kızın tabii ki. Biz onu tanıyoruz. Biz mutlu bir aileydik. İşte o kazadan sonra... Kazayı da hatırlamıyorsun değil mi? Kaza mı? Biraz zorlasan kendini güzelim ha? Serç, Melek, bak biliyorum tüm bu olanlar senin için çok zor.
Ama bu insanlar senin iyiliğin için buradalar. Güven bana. Ne olur biraz hatırlamaya çalış. Hani hatırlıyor musun? Çok güzel bir düğün yapmıştık. Bahçede. Yusuf'la senin düğünün. Sonra sen, İnci, Elif, Yusuf arabaya binip yola çıkmıştınız. Sonra o kazada Elif'imizi kaybettiğimiz kazada. Hayır. Benim kızım yaşıyor. Elif'im hatta okulda. Okulda değil mi şu anda? Ya siz kimsiniz? Niye böyle şeyler söylüyorsunuz bana? Amacınız ne? Melek. Melek tamam sakin ol. Yok bir şey tamam. Benim kızım yaşıyor. Yaşıyor değil mi? Elif'im yaşıyor benim. Yaşıyor değil mi? Yaşıyor. Yaşıyor benim kızım. Yaşıyor. Yaşıyor benim kızım değil mi? Yaşıyor. Benim kızım yaşıyor. Yaşıyor. Anneciğim, anneciğim geldi işte sonunda. Kuzum. Geldim bir tanem. Ben her yerde seni aradım. Buldum sonunda. Kuzum. Ateşin var senin. İlaç alman lazım. Ben gideyim ilaç getireyim hemen. Hayır anne, anne ne olur gitme. Ne olur beni yalnız bırakma. Kuzum. Buradayım ben. Hiçbir yere gitmiyorum. İlaç alıp geleceğim sadece. İlaçlarımı içtin mi anneciğim? Ne olur gitme, yalvarırım gitme. İyi tamam. Kay bakalım. Ben de doya doya sarılayım kızıma. Gel bakalım. Seni çok özledim anneciğim. Ben de seni çok özledim güzel kızım. Canım anneciğim benim. Kınalı kuzum benim.
varmış. Anneciğim. Hala aklım almıyor Tülay'ım ya. Biz Meleği öldü bilip mezarına dahi gitmedik mi? Mezar taşında gözyaşı döküp dualar etmedik mi? Şimdi nasıl oluyor da o beter kazadan aylar sonra birden karşımıza çıkıyor? Hem de Jülide'nin evinde. Kurban olayım Tülay ya, bu nasıl kader ya? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum Veysel. Akıl alır gibi değil ya. Yani derler ya, böyle şeyler filmlerde olur anca diye. Onun gibi bir şey işte ya. Sakinleştirici iyi geldi. Uykuya daldı şimdi odasında. İyi bari. Herkes için yorucu bir gün oldu bugün. Siz de çok yıprandınız. Öyle, öyle. Nasıl oldun abla? İyisin değil mi? Niye ayaktasın? Otursana. Yok yok, ben böyle iyiyim. Hem ben bir Meleğe bakıp geleyim. Böyle ayrı odalarda olmak bile bir garip hissettiriyor. Sanki onu yeniden böyle kaybedecekmişim gibi geliyor. Veysel abi, sana bir kahve yapayım mı? İster misin? Vallahi iyi olur kızım ya. Şöyle sade bir kahve yapsan. Ah benim güzel Meleğim. Canım kardeşim benim. Bundan sonra hep beraberiz. Ben de Veysel de hep yanındayız. Seni asla yalnız bırakmayacağız. Allah'ım. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl güzel bir hediye bize? Süreyya ablanın odası burası. Uyandın mı Elifciğim? Günaydın. Günaydın. Nasıl oldun bakalım? İyi misin? Bak, senin için meyve tabağı hazırladım. Acıktın mı? Daha acıkmadım galiba. Ama yine de bir şeyler yemen lazım. Yine hasta olup vücudun direnci düşmesin. Olur mu bir tanem?
Bak kivi de ye. C vitamini deposu gibi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Allah Allah, ne oluyor bana böyle? Ay ya Rabbim. Ay, toparlayamadım ben kendimi bir türlü. Daha önce rahatsızlandığımda hiç bu kadar uzun sürmemişti. Allah'ım, neyim var benim? Bismillahirrahmanirrahim. Eline sağlık Süreyya abla. Aa, doydun mu? Ama daha bir şey yemedin ki. Canım istemiyor. Sonra yesem Tamam o zaman bak. Buraya bırakıyorum. Canın istediği zaman yersin bir tanem, olur mu? teşekkür ederim. Elifciğim. İyi misin? Gece rüyamda annemi gördüm. Her yerde beni arıyormuş. Buraya geldi ama. Buldu beni. Yatakta yanıma uzandı. Tam buraya. Sıkı sıkı sarıldık birbirimize. Çok mu özledin anneni? Hı hı. Elif. Ben de annemi çok erken yaşta kaybettim. O yüzden çok iyi anlıyorum seni. Keşke hiçbir çocuk annesiz kalmasa. Ama benim annem Ama senin annen Süreyya abla. Gel. Günaydın sultanım. Günaydın. Nasıl oldun? Daha iyi misin? Daha iyiyim, daha iyiyim. Ayaklandım sonunda. Biraz yorgun görünüyorsun ama sahiden iyi misin? İyiyim sahiden. Biraz halsizim, o kadar. Tekrar doktora gitsek mi ha? Ne dersin? Yok yok, hiç lüzum yok. Sen benim için endişelenme. Annen artık genç değil. Bu yaşta bu yorgunluklar normal. Bak şimdi. Her şeyi kabul ederim ama senin yaşlandığını asla kabul etmem Macide Sultan.
Sırrımı kimseye söylemeyeceksin ama. Söz mü? Tabii ki de söz. Ben senin sırrını hiç başkasına söyler miyim? Süreyya abla. Benim annem aslında... Uyanmış mı benim mısır püskülüm? Uyandım Yıldız teyze. Nasıl oldun kuzum? İyi misin daha? Ha? Hı hı. Dur bir bakayım ateşin düşmüş mü? Oh, düşmüş çok şükür. Ama sen hiçbir şey yememişsin ki. İştah yokmuş. Ama olmaz ki böyle. Yiyeceksin ki çabuk iyileşeceksin, değil mi? Bak şimdi seninle bir anlaşma yapalım. Sen şimdi bunların hepsini bitiriyorsun. Ben de sana böyle kocaman bir tepsi kurabiye yapıyorum. Tamam mı? Bu Süreyya da iyice kontrolden çıktı ha. Elif'i odasında tutmak ne demek ya? Hayır sen kimsin? Amacın ne? Neyse ki Tarık evde yok. Yoksa bir de ona hesap vermek zorunda kalacaktım. Bak şimdi ben mutfağa iniyorum. Kahvaltı hazırlayacağım. Sen de bunların hepsini bitireceksin. Anlaştık mı? Tamam Yıldız teyze. Ay aferin benim kızıma. Akıllı kızım benim. Hadi geçmiş olsun sana da. Elifciğim, sen bana ne anlatacaktın? Devam eder misin lütfen? Benim annem ölmedi. Süreyya abla. Nasıl yani? Zaten ben hiç inanmamıştım annemin öldüğüne. Onun da beni aradığını hep biliyordum. Ben annemi televizyonda gördüm. Benim annem yaşıyor. Televizyonda mı? Evet, biri insanlarla konuşurken annemi arkada gördüm. Annene benzeyen biri olmasın Elifciğim? Benzetmiş olamaz mısın? Benzetmedim. Annem de o. Dönüp ekrana bile baktı. Annemi gördüm ben Süreyya abla. Benim annem yaşıyor. Elif'im benim. Canım. Gel Tülay'ım gel otur şöyle. Açık hava iyi gelir dedim biraz ya. Hani öyle eve kapandık kaldık.
Tülay'ım, gülüm. Bak böyle olmaz ama. Hastalanacaksın diye çok korkuyorum. Sakinleştiriciden bir tane daha mı alsaydın acaba? Yok Veysel. Onlar uyuşturuyor insanı. Ağlatmıyor bile. Ya belki biraz sakinleşirsin, uyursun falan diye söyledim yani. Gece boyunca gözünü bile kırpmadın ya. Sanki sen uyudun Veysel. Kafam almıyor. Onca zaman biz öldü sandık. Yasını tuttuk. Vallahi delireceğim. Yemin ediyorum delireceğim. Vallahi benim de kafam allak bullak. Yani şoktan yaşadığına sevinemedim bile. Doluya koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum dolmuyor. Hayır, gözümle görmesem inanmazdım. Mucize mi diyeyim bilemiyorum. Ama beynim dondu sanki Veysel. Kazadan nasıl sağ çıkmış, nasıl kurtulmuş? Hadi Tülay, bir iki lokma bir şey ha? İstemiyorum Veysel. Bak böyle olmaz ama. Hadi bir iki lokma bir şey ye ya. Akşamdan beri ne uyudun ne boğazından bir iki lokma bir şey geçti. Yani bizim güçlü olmamız lazım. Değil mi? Biz hastalanırsak İnci'ye kim bakacak? Ha? Hadi hatırım için. Çayından bari bir yudum al. Hadi. Nasıl? Daha iyi misin? Aha. Açık hava iyi geldi. Çok şükür. Ya ilacı da alalı epey oldu. Etkisi geçmeye başlamıştır. Ya Veysel, kafamda bir sürü sorular dolanıp duruyor. Meleğin başına neler gelmiş? Nasıl kurtulmuş oradan? Ama keşke biri çıksa şöyle oldu, böyle oldu diye anlatıverse. Sen de gördün Veysel. Hiçbir şey hatırlamıyor ki. Vallahi ben de akşamdan beri düşünüp duruyorum. Bize anlatılanları, olanları şöyle kafamdan geçiriyorum ama oturmayan bir şeyler var. Nasıl? Yani kazayı, sonrasını böyle etraflıca düşününce sanki garip bir şeyler var gibi geldi bana. Nasıl? Benim kızım yaşıyor. Ona hiçbir şey olmadı. Yaşıyor benim kızım.
Ben sana inanıyorum teyze. Kimse inanmasa bile ben senin kızının yaşadığına inanıyorum. Kafam karıştı şimdi Veysel. Yoksa sen bu işte bir iş mi var diyorsun? Tülay'ım hatırlıyor musun? İnci'nin durumu çok ağırdı. Biz hastanede onun başında onunla ilgileniyorduk. Elif'in şeyini... Elif'i arayamamıştık. Evet. Garip bir şeyler var gibi sanki. Ya, Meleğin bize öldüğünü söyledikleri günü hatırlıyor musun? Hı. O gün Meleği son bir kez görmek için morga gittiğimizde içeri girmemiştik. Evet, cenazeniz çok kötü durumda demişlerdi. Böyle görmeseniz iyi olur demişlerdi. İşte biz Meleğin ölüsünü görmedik. Sen çok iyi bir çocuksun. Elif'im döndüğü zaman onunla çok iyi arkadaş olacaksınız. Tamam, o an bakmadık ama cenazesi, defin işlemleri falan. Tamam da biz her şeyi gözümüzde gördük mü? Görmedik. Çünkü biz o sırada İnci'nin başındaydık. Kan lazım oluyordu bilmem ne filan. Onunla ilgileniyorduk. O sebeple cenaze işleriyle pek ilgilenemedik. Evet, sürekli hastanedeydik, çıkamadık. Bir dakika ya. Asıl şey olmuştu. Bize cenazenin ikindi vakti kaldırılacağı söylenmişti. Evet, gittiğimizde öğlen kaldırıldığını öğrenmiştik, yetişememiştik. Şimdi bir bakıyoruz ki Melek yaşıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Veysel bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor Tülay. Biz morga gittiğimizde bizi içeri almadılar. Çünkü bize gösterecekleri bir ceset yoktu. Ya da o ceset Melek'e ait değildi. Allah'ım. O zaman biz şoktaydık. Bitik haldeydik. Elif'i, Melek'i, Yusuf kaybetmiştik. Bir yandan da İnci. Hiçbir şeyin farkında değildik. Ama bu işte bir oyun var Tülay. Büyük bir oyun var. Nasıl olur Veysel? Nasıl? Kim Melek ölmediği halde öldü dedirtebilir? Kim yapar bunu? Neden yapar? Niye yapar? Açalım bakalım telefonumuzu neler olmuş. Tabii ki bütün aramalar Rana'dan. Saniye başı durmamış. Sürekli aramış. Bazen aşırı duygusal tepkiler veriyorsun Rana. Bu da beni çok yoruyor. Bir süre daha beni arayamayacaksın. Kafam resmen çorba oldu Veysel. Anlayamıyorum. Vallahi Tülay'ım dediğin gibi var bu işte bir bit yeniği var. Vallahi delireceğim Veysel. Meleğin öldü zannedilmesini kim ister ki?
Kim bu kötülüğü yapar? Vallahi kim bilmiyorum ama ya insanın düşmanı bile yapmaz bunu. Ya tamam, Allah'ın gücüne gitmesin. Yaşadığı için o kadar mutluyum ki. Ama bu kız bunca zaman neredeydi? Nerede uyudu, ne içti, ne yedi? Yani Jülide bulana kadar sanki onu biri sakladı mı, saklamış gibi mi? Bilmiyoruz ki işte. Orasını Allah bilir. Soramıyoruz da. Aklı hiçbir şey hatırlamıyor. Sakin ol. Sakin ol Tülay. Sakin ol. Çözeceğiz. Hepsini halledeceğiz inşallah. Belli ki çok kötü şeyler yaşamış. Bu travmayı atlatması epey zaman alacak Veysel. İyileşecek Tülay. İyileşecek. Artık biz yanındayız. Güvende. İyileşecek inşallah. Ama şükürler olsun ki yaşıyor. Yaşıyor Tülay. Yaşıyor. Ama ben de Veysel sen var ya. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bu işin içinde bir pislik varsa. Dur, yavaş. Aşkım çok mu beklettim seni? Yo. Ya kasada biraz sorun oldu da o yüzden beklemek zorunda kaldım. Yani ben de biraz hava almış oldum. Ya harika şeyler aldım. Yolda giderken atıştırırız. Hele bir de meyveli yoğurt. Of canım nasıl çekti. Benim karım sürekli acıkıyor mu bakayım? Ya Tarık. Ya ne yapayım? Her şey bu minnoş yiyor herhalde. Bana bir şey bırakmıyor. Otelden çıkmadan önce yemek yemiştik. Ama istersen yolda çok güzel bir restoran var. Oraya gideriz. Yok yok. Canım meyveli yoğurt çekti sadece. Tamam o zaman. Hadi gel. Aşkım öyle güzel bir hafta sonu geçirdim ki sayende. Rüya gibiydi. Keşke hiç bitmeseydi. Benim için de öyle. Seni böyle mutlu görmek benim çok hoşuma gidiyor. En kısa zamanda tekrarlarız. Süper olur. Çok isterim. Hadi üşüme. Geç. Teşekkür ederim. Yavaş. Oğlum, çok ses çıkarmayalım. Yavaşça yerleştir. Bak İnce hala uyuyor. Tamam anne, elimden kaçtı. Tamam kuzum, dikkatli ol diye söyledim. Yazık. Bak bütün gece uyumadı İnce. Güzelce alsın uykusunu. Hem çok da üzüldü. Melek teyze de öyle. O üzgün olunca ben de üzülüyorum. Vicdanlı, merhametli oğlum benim. Anne, keşke masallardaki gibi sihirli bir değneğimiz olsaydı. Mesela değneği şöyle bir çevirseydim, Melek teyzenin kızı çıkıp gelseydi. O da sevinseydi. Ne güzel olurdu değil mi anne? Keşke. Bence Melek teyzenin kızı yaşıyor anne. Ben inanıyorum. Belki de bir gün çıkıp gelecek. Kavuşacaklar. Bu söylediğinin gerçek olmasını o kadar çok isterdim ki. Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Hiç kimseye. Hadi yavaşça yerleştir.
Sıkıştım kaldım, annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günahım? Dört duvar arasında sıkıştım kaldım, annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar